Bayanlar ve baylar tekrar hoş geldiniz. Bu izleyeceğiniz videoda önümüzdeki 1,5 ayın hepsini bir anda topladığım bir video oldu. Şu an bütün süreç bitti vesaire, her şey bitti. Sonunda ehliyeti aldım zaten. Hani baştan söyleyeyim. Ehliyeti alırken ki yaşadığım sorunlar olsun vesaire. Ondan sonra gerekli protokoller, çoğu belge, bazı arada işte küçük videolar, belgeleri hani neler yapmanız gerektiğiyle ilgili bazı belgeler ve ehliyeti aldıktan sonra işte biraz resmi idarelere gitme işlemleri gibi videonun o sonlarına doğru da gerçi de onlarla ilgili açıklamalı, anılı ve sizin de anılarınızın aşağıya yazıp da böyle eksi sözlükler gibi milletin okumasını istediğim güzel anı dolu bir video olmasını istedim. Video biraz fazla uzun, farkındayım. O yüzden de direkt YouTube'un aşağıda ileri sarma butonlarında herkesin kendi ilgisine göre. Birincisinde anı kısmı var, işte ıvır zıvır, işte şurada önemli detaylı belgeler, orada çubuklarda alttan takip edersiniz onları, sürelerini. Yani biraz daha kısalttım, yani daha kısaltamıyorum artık. Daha kısaltacak bir şey kalmadı. Bayağı uğraştım. Zorlu bir süreçti, uğraştırıcı bir süreçti. Yapacak bir şey yok. Hadi videoya geçelim, çok uzatmayalım. Bu ay ehliyet sınavına gireceğim. Onun da yazılı sınava gireceğim. Elektronik sınava gideceğim. Araba eğitim sınavları başlayacak. Direksiyon eğitim şeyleri başlayacak. Bana belirli bir gün verecekler. Sonra araba ehliyeti alacağım. Onu da hatırlarsanız canlı yayında 30 dakikalık silmedim onu bilerek. Tam bizim ekiple Rainbow'da mod girmiştik. Yeni gelen bir moda. Tam oynuyoruz. Canlı yayında bizimkiler beni aradı. Hadi gel, ehliyet aldık sana. İmza atman lazım. Hayatımda ilk defa bu arada bu kadar form ve imza attım. Okudum, onaylıyorum deyip imzaladım. Oğlum kolum ağrıdı lan imzalarken, yani o derece hayatımda ilk defa yaşadığım için strese de girdim. İmzala bitmiyor arkadaş, ne yorucuymuş. Burada mute'ladım, onlar beni duymuyor, siz duyuyorsunuz ama. Alo, merhabalar, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet biliyorum, tamam. Dışarı çıkmıştı, gitmişler beni sürücü kursuna kaydetmişler. İmza atıp geliyorum. Lan bak adam aynen sürücü kursu kayıt. Çok güzel eser. Hazır mıyız? Seher vakti! Vakit tamam! O geliyor! Bugün 8. ayın 9. günün akşamının artık 10. gününe geçmiş versiyonu. Saat kaç? Saat 4'ü 7 geçiyor. Sabaha karşı sabah sınava gireceğim. Elektronik sınava. Onu da geldiğimde tekrar güncellerim, bilgilendiririm. Video günlüğe döndü. Ben de o niyetle artık devam ediyorum. Dün sınava girdim, geldim. Kitaptan zaten çok çalışmadığımı söylemiştim. 50. sayfaya geldim. Kitabı kenara atmıştım 1 hafta 2 hafta önce. Çünkü kitap çok kafa karıştırıyor. Konudan alakasız, sınavda çıkacak alakasız sorular da var. Kitaptan çalışmanızı tavsiye etmem. Ehliyet sınavına girecekleri. Onun yerinden uzaktan eğitimdeki dersleri kaydedin. Sonra tekrar dinleyebilirsiniz ya da internetteki, YouTube'daki diğer şeyleri izleyebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Bir kere canlı olarak derslere katılmıştım. İkinci de kayıt aldığım şeyleri son gün 2 hafta sonrasındaki gireceğim sınav için son 8. ayın 9. gününde bir son tur izlemiştim. 1,5 saatlik, toplam 4-5 saat sürmüştü zaten. İzledim çerez gibi yemek yerken. Ertesi gün sınava girdim. Şu an ekrana buraya koyuyorum. 80 puanla geçtim. Zaten 35 soru mu 30 soru mu yapınca 70 puanı aldım mı baraj sınırı 70. Kolay bu arada sorular. Hiç gerilmeyin. 2. sınıfta hayat bilgisi miydi, sosyal bilgisi miydi, öyle bir ders de vardı. Orada trafik kuralları ile ilgili şeyler çıkıyordu, hatırlarsanız. O soruları soruyorlar sonuçta. 2. sınıf soruları. Üst arama kısmı vardı işte içeri girerken falan. Kopya çekmeye veya teknolojik cihaz falan sokarsanız 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. İşte bir sürü uyarı verdiler vesaire. 1 numara. Hemen oturdum koltuğuma. Aynı böyle facecam'li dokunmatik bir ekran var. Direkt tık ekrana böyle pıt pıt dokuna soruları cevaplıyorsunuz. Ondan sonra zaten sorular aşırı çerezlik sorular. Ondan sonra bitiyor yani. Çok kolaydı. Hiç gireceklere diyorum, hiç böyle aklınızda büyütmeyin şeyi. Çok şey yapmayın. Yani şunu düşünün. Ben şunu düşünerek çünkü rahat girdim. Abi dışarıda ehliyeti alıp andaval gibi kurallara uymayan, da mal gibi, daha doğrusu daha nasıl kaba şeyle anlatabilirim ki yani. Bayağı adam onu terör estiriyor trafikte. O adam, o kadın ehliyet alabiliyorsa sen de alabilirsin yani. Çok büyütülecek bir şey yok. Çok kolay bir şey. Bir şey gelebilir. O da yarın saat 1'de eğitimim var. Araba sürme eğitimi, direksiyon eğitimi
bir sürücü. Bayan bir öğretmenim var. Bayan öğretmen olması bence bana göre daha güzel. Çünkü erkek bir öğretmen biraz daha ne bileyim gerginlik. Ya adam iyidir. Çok güzel hocadır, o ayrı da. Yani bayan öğretmen olması benim işime daha çok geldi. Hani biraz daha sakin, naif olacak. Hani ortam biraz daha az gergin olur. Biraz daha rahat hissedilir. Bugün 8. ayın 12. günü. Bugün saat 2'de ehliyet kursuna gittim. Ben anımı anlatayım. Taze taze geldim eve. Saat 10.30 ama ancak kendime gelebildim. 1,5 saat araba sürüş deneyimim oldu. Güzeldi. Hoca da fena değildi. Yani sonuçta o da insan, ben de insanım. Fena değildi. Olabilecek şartlar altında iyi bir hocaydı diyebilirim. Şimdi size bindiğim arabanın markasını ve arabanın içini vesaire göstereceğim. Sahibinden.com'dan arabanın benzerini buldum. Yani mantık olarak buydu. İçi biraz daha ama. Oğlum bugün niye bu kadar sıcak ya? Bakın araba bu Clio. Sürücü kursundaki bindiğim araba bu. Şimdi bu arabayla ilgili yaşadığım sorunları anlatacağım. 1,5 saat deneyimlediğim ilk araba. İlk sürdüğüm araba. Böyle bir bahtsız arabaya binmek zorunda kaldım. Bunu nasıl sürüyorsunuz anlamıyorum abi. Yani sahip olan kişilere de soruyorum. Bunu severek alanları olduğunu zannetmiyorum. Açık ve ne söylüyorum buradan. Bok gibi araba. Bu ekran yoktu. Bunu çıkartın ama içi tamamen aynı. Bu koltuk ne kadar geriye giderse, bu ne kadar ileri çekilirse bu direksiyon, ben sığmadım abi arabaya. Ben uzun boylu bir vatandaşım. Minimum 1.98, en son 2'yi geçmişimdir belki. 2.21 falan varımdır. Yani boyumdan dolayı zaten oturduğumda ne gösterebilirim? Telefonu göstereyim. Şöyle oğlum, şöyle bak. Direksiyonu şöyle tutuyorum ya. Bacaklarımın arasında böyle zaten. Şöyle gidiyorum yani. Üstüne durmaktan şöyle tutuyorsun ya direksiyonu. Hani üstten tutuyorsun. Bir de diyor işte orada sana sakın yapma diyor. 2 elle süreceksin diyor. Sakın bırakma diyor. Ulan benim bu kol öldü. Tepki veremiyorum. Gitti 1,5 saat sonra dedim böyle. Gitti. Mahvoldu böyle. Ağrıdan böyle geberiyorum. Kolum çok pis ağrıdı. Neden bilmiyorum. Onun dışında bir de arabaya sığmamak dışında arabanın içindeki görsel kalsın, onun üzerine konuşmak istiyorum. Bu gaz, bu fren, bu debriyaj ya. Şimdi normal ilk defa bir arabanın içinde ön koltukta sürüş koltuğuna 21 yaşında oturdum. Ondan önce tek deneyimim akülü yani. Akülü bir Golf arabası sürdüm 30-35 dakika. Onu da babamla sürmüştük bir yerde. Dedim bana da versene bir tur. Tamam dedi. Hafif yanımda öğretti bana. Tek deneyimim toplam hayattaki 21 yaşındaki tecrübem araç sürmedi 2 saati geçmedi. Şimdi bindik adam bana öğretecek. Gaza hafif yap diyor işte. Debriyajı aban diyor. Hani ona hep basacaksın diyor. İlk bir saat debriyaj ve fren muhabbetini kavramak geçti zaten. 1,5 saat ilk gün sürdü. 2 dersti. Her ders toplam 90 dakika, 45 dakika sürdü. Yarın 3 ders var. Büyük ihtimal 130 küsür dakika sürecek. Tam düz hesap 2 saat yaparlar. Yani bu seferki 2 saat sürecek yarın gittiğim. Tek sıkıntı şu direksiyonu tutarken, bir de arabaya sığmak sıkıntı da hani onu bir şekilde hallettin. Şu direksiyonu tutarken kollar hafif böyle ya. Şöyle hani direksiyonu sağa sol yaparken sıkıntı oluyor. Neden bilmiyorum. Bu kolumda bak sorun yok. Bu kolum temiz. Sorun yok. Bununla zaten tek elimle sürebilirim. Hani sağ kolumla ama sol kolum nedense oğlum araba sürenlerin, şoförlerin neden pazları olduğunu anladım lan. Kullanmadığım kolumdaki kas mı çalıştı? Bir şey oldu. Çok bir ağrıdı. Şu anda ağrıyor zaten de toplam 4-5 kere stop ettirmişimdir. Kusursuz sürmedik. Neden bu arada manuel alıyorum? İleride nasip ederse süreceğim arabaların çoğu da otomatik olacak. Otomatik olacağı için manuele çok yoktu ama dedim almışken manuel alayım. Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsun. Şimdi araba kiralamaya kalksan bir işin oldu, bir şey düştü. Zaten ben kiralayamıyorum. Ehliyeti aldıktan sonra 2 yıl boyunca araba süremeyeceğim. Çok saçma. Acemi olduğum için 2 yıl sonra acemiliğim bitiyor. Ondan sonra sürebileceğim. Kendi araban yoksa araba süremiyorsun. O mantığı hiç anlayamadım. Yani ya da hoca bir şey tutacaksın ya da yakındaki çevrendeki birinin arabası varsa onunla süreceksin ya da kendi araban varsa sür zaten. Ama onun dışında sadece alacağım ve 2 yıl boyunca köşede duracak. 2 yıl sonra hani dur araba ehliyetim varmış artık kullanabilirim deyip en azından otomatik viteste arabayı rahat kullanabilirim. Yani manueli kullanırken vites değiştirmede ve debriyaj durma şeyinde sıkıntı çekmedim. Sadece durmada da sorun yok. Debriyaja durarken zaten abanıyorsun. Sonra hafifçe frene basıyorsun ya. Onda da sorun yok. Kalkarken kaç kere en sonundaki kalkışım yavaş yavaş toparlamaya başlamıştım. Yandaki hoca da dedi pavyon kalkışı yapıyorsun kardeşim sen dedi. Arabayı böyle bam 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 diye böyle laks laks diye kaldırdığım için onun bir terimi varmış galiba.
Hocam öyle dedi. Bu pavyon kalkışı kardeşim dedi. İyi tamam abi dedim. Sen iyi biliyorsun dedim galiba. Hani ilk defa kullanmana rağmen dedi arabanın kalkışını ve duruşunu güzel yapıyorsun dedi. Hani güzel ısındın dedi sen. Hani fena değilsin dedi. Bir saat sonra zaten yol hakimiyetim iyiydi. Kolum çok kötü ağrıdı. Yani bu kolumu kullanamaz oldum. Tek elle de tek elle de süremiyorum. Hani tut diyor. Hani hakimiyetini sağlaman için. Ondan sonra maalesef bu kol aşağıya çökük olduğu için bununla da kolumu biraz abandığım için direksiyonu sıkıyorum diyor. Direksiyonu sıkma, ani bir şey olduğunda o direksiyonu tutuyor çünkü hafif sağ sol yaparak beni yönlendiriyor. Ay Allah kahretsin dedim, kolum çok neden böyle oldu dedim. Adama da dedim orada, hocam dedim bilmiyorum ama dedim benim kol gitti dedim yani. Sonra ben sağa sola döneceğimiz zaman şuraya yaklaş diyordu, buraya yaklaş diyordu. Onun hiç söylemeden sinyali atıp duruyordum zaten. Millet, çoğu kişi bunda takılıyor. Çoğu kişi emniyet kemerini takmadan direkt oturduğu için elenenler de var. Hoyrat bir çocuğum. Bir şey yaptım da bir anda. Bu arada bu arabayı tekrar söylüyorum, çok kötü bir araba abi. Konforlu bir araba değil açıkçası. Bunu neden ürettiklerini bilmiyorum düşününce yani. Bu arabayı modifikasyon olarak güzel olur. Cafcaflı yaparsın da default hali hiç güzel bir araba değil yani. Buna para verdikten sonra modifiye ıvır zıvır işine gireceksen güzel. Ama sadece bu haliyle alıyorsan değmez abi. Paranı çarçur edersin. Zaten araba fiyatları uçmuş gidiyor. Buna vereceğin parayı yazık yani, ziyan olur. Bu araba hakkında düşüncelerim bu. Arabadan hiç hoşnut ve memnun değilim zaten. Araba çok küçük. İkinci yaşadığım en büyük sorunlardan, büyük ihtimal bunu yarın da yaşayacağım ve sonraki gün de yaşayacağım biliyorum. Onu gaza basarken gaza bastığımı hissetmiyorum. Şöyle bak, şu pedal olsun. Şuna basıyorsun ya hafif, böyle hani hafif gidiyor. Hani çok hafif. Ben buna bastığımı hissetmiyorum. Yani basıp basmadığımı anlamıyorum. Sadece bir şeyi çok hafif böyle ayağımla şey yapıyorum. Hafif itiyorum böyle. Ayağımı kasıyorum böyle. Ondan sonra bakıyorum ibreye, hareket ediyoruz. Demek ki basıyorum diyorum. Gram hissetmiyorum. Basıp basmadığımı anlamıyorum yani. Pedal yapısı çok hassas. Yaptığını sandığın şeyler var dedi ama yapmıyorsun dedi. Bir iyisin dedi, bir kötüsün dedi. Bunu bir çözmemiz lazım dedi. Nasıl olacak o iş dedi. Hocam zamanla dedim yani. Hani hayatımda ilk defa dedim. Toplasan dedim hayatımda 2 saat bir tecrübe kazandım dedim. Zamanla oturacak bir şey dedim. Daha bugün ilk gün dedim yani. Hani zamanla oturur diyorum. Adam sürekli diyor yani sen bunu çözmen lazım diyor. Olmaz böyle diyor. Tamam diyorum, zamanla hocam. Hani yapacak bir şey yok diyorum. Kardeşim sen sıkıntılısın bireysin diyor falan, böyle şey yapıyor. Allah Allah dedim. Bende mi sorun var, şeyde mi anlamadım böyle. Küçük böyle alttan bir bastılar beni. Hocaya karşı da hani şey yapmak istemiyorum ama dedim, yine bu arada sabırla, sakince, sonra bir yerden sonra hafif, o ilk başlardaydı. İlk 30 dakika biraz gergindik. İkimiz de gergindik. O da bana gergindi, ben de ona gergindim. Birbirimizle sohbet ettikçe o gerginlik yumuşadı. Sen onu tanıyor musun, ben onu tanıyor muyum muhabbetleri açılmaya başlayınca da artık biraz daha rahat oldu. Müzik açıldı teyipten. Kontroller sağlandı. Hatta bir ara telefona falan bakıyordu. Mesaj geldi, bir şeylere bakıyordu. Bana saldı kontrolü. Arada göz ucuyla yola bakıyordu. Sen sür diyordu. Hani o kıvama geldik sonunda. Birkaç kere sıkıntı anlar yaşandı. Onun dışında 17'sinde sınava girecekmişiz normalde. Araba sürme sınavına. Ama o Milli Eğitim şey yapmış, onu MEP ertelemiş. Tarih verilmemiş daha. Büyük ihtimal 18'inden sonraya ertelenecek. Tekrar merhaba, günlüğümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce başta bir şey göstereceğim. Sonra hemen bir şeklimi düzeltip geleceğim. Dün de dediğim ikinci kursumuzda ben 3. günü de gittim. Bugündü. Bugün saat tarihlerden 8. ayın 14'ündeyiz. 13'ünde de vardı. En son 11'in 12'sinde son görüşmemi yapmıştım. Buraya kayıt almıştım diye hatırlıyorum. Ondan sonraki gün de gittim. Normal kendi ayakkabımla gittim. Ama hocam değişmişti. Sorun yaşadığım hoca değil de bana asıl bakması gereken hoca geldi. Bayan bir hocaydı. Başta da demiştim erkek hoca gelmişti. Dedim what the fuck. Sonra bayan hoca geldi. Hoca çok güzel bir hoca. Cidden çok güzel öğretiyor. Önceki hocaya kadar 10.000 kat daha iyi bir hoca hatta. Yaşadığım sorunları pürüzlerde halledildi. Daha iyi öğretti. Hatta ikinci dersin daha başlangıcında benimle beraber trafiğe çıktık. Anlatacağım birazdan. Hatta Google Maps'ten nerelere gittiğimizi, nasıl bir prosedür işlendiğini göstereceğim. Ama buradan boyu yüksek arkadaşlara sesleniyorum. Ya da yüksek tabanlı ayakkabı giymeye alışmış bu güzel ayacıklarınız araba sürüş sırasında en azından kendi ehliyetinizi alana kadar rahatsız olacak. Şu manada rahatsız olacak. Yüksek tabanlı ayakkabıda pedala basıp basmadığınızı anlamıyorsunuz. Anlaması neredeyse çok zor, hatta imkansız. Ben de anlamıyordum bunu. Bayan hocaya dedim ki ben anlamıyorum. Basıp basmadığımı anlamıyorum. Dedi ayakkabın dedi yüksek tabanlıysa normal dedi. Ayda dedim. Sonra giydiğim ayakkabıyı göstereyim. Şu.
Bayağı yüksek tabanlı zaten. Basket ayakkabısı. Başka bir şey olmuyor oğlum ayağıma yani. 47 buçuk. Kalıba göre değişiyor, bazen 48 de görüyor da çok nadir. İşte dün bahsettim, işte saat akşam 6 idi. Hemen de bir tane AVM'ye gittik. Ablam dedi işte hissetmiyorsan dedi senin ayağına da uyabilecek dedi. Bu deniz havuz kenarlarında giyilen, sporları yapılan ayakkabılar var dedi. İnce tabanlı dedi. Tam sana da uygun dedi. Ayak numaranı da rahat bulursun dedi. Fiyatı da absürt bir fiyatta değildir dedi. Gidin AVM'ye dedi. Vardır dedi. Alın dedi. Dur, havuz kenarlarında vesaire olunan giyinen bir ayakkabı. Şöyle çok ince. Bildiğin ayağına şey gibi, poşet geçiriyormuşsun gibi kılıf geçiriyorsun ya. Sadece dış görünüşünü değiştiriyorsun ama sanki yan ayak, çıplak ayakta yürüyorsun. Suda, denizde gidilen ayakkabı olduğu için de bayağı, bu arada yani ayağını koyduğunda böyle ileri geri gitmiyor. Hani kaldırmak zorundasın. O yüzden de çok iş yapıyor. Ben de bugün bunları giydim. Dedim hocam ayakkabıyı değiştirdim dedim. Ve hatta sürüşümü büyük ölçüde olumlu yönde bugün 3. dersimizde 2 saat sürdük. Bugün daha fazla yol kat ettik ve trafiğe yine çıktık. Üstüne trafikte ekstra bir rota belirledik. Rotamızı daha da uzattık ve o rotayı bayağı bir git gel yaptık. Sürüş deneyimi açısından da güzel bir verim kattı. Hemen şunları bırakayım. Elimde tutuyorum çünkü. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ve başınıza gelebilecek bir şeyden de bahsedeyim. Büyük ihtimal çoğunuz direksiyonu tutarken ve boyutunu ayarlarken, eğer sıfır bilgiyle biliyorsanız benim gibi, mesela geçen asıl benim bayan hocam dışındaki önceki hocayla beraber çalışırken ben şeyi bile bilmiyorum, tamam mı? Arabanın içine, kokpit bölümüne, yani o sürüş bölümüne ilk defa oturmuşum. Direksiyonun ayarlarını bildiğini bilmiyorum. Adama dedim her şey bu kadar mı ayarlanıyor? Hani dar dedim. Yapacak bir şey yok dedi. Evet dedi. Koltuğu geriye çektim. Direksiyonun oynadığını bilmiyordum. Direksiyon çünkü alçaktaydı ve videonun başlarında da gösterdiğim gibi hani bacaklarımın arasına falan geliyordu böyle. Hafif bacağım değiyordu direksiyona. Bu da sağa sola dönerken manevramı etkiliyordu. Zaten araba bana dar geliyordu. Daha da dar gelmişti. Tabut gibi bir şeyin içindeydim IQ. Sonra ertesi gün oldu. Bismillahımızı çektik ve sonraki 13. gün müydü? Aynen, tarihlerden 13. güne geçtik. Bayan hocamla tanıştım. Merhaba. Baştaki uyarılarını yaptı. Ben diğer hocalar gibi değilim dedi. Çok az müdahale edeceğim dedi. Diğer hocalar gibi direksiyona müdahale etmeyi. Zaten bende devriyaj, fren var dedi. Bir şey olduğunda ben devre alacağım senden dedi. Çok binde bir dedi direksiyonla müdahale ederim dedi. Yardımcı olmak maksatında dedi. Onun dışında hiçbir şekilde sana karışmayacağım dedi. Sen git, hani ne biliyorsun bir göster bana dedi. Hem neler öğrendin anlat dedi. İşte dün yaşadığımız olayları ona anlattım. Böyle oldu dedim. Hani bunları öğretti bana dedim. İyi tamam dedi. Üzerinden geçelim onların tekrar dedi. Ondan önce olan oturma yerine geldik. Direksiyonu bir kendine göre ekipmanlara ayarla dedi. İşte koltuğu geriye çektim. İçeri oturdum bir sığmak için. Direksiyonun altında, sol alt tarafında bir tane böyle pedal gibi bir şey var. Onu çekiyorsun. Direksiyonu yukarı çekiyorsun yani kendine. Sonra bir de yukarı çıkılıyormuş o. Bana o gün Ağustos'un 12'sinde ilk daha yeni sıfır bilgiyle, deneyimim sıfır. Arabaların önüne daha önce oturmamışım. Yani önüne oturmamışım derken direksiyon başına oturmamışım. Hiç dikkat etmemişim. Sıfır bilgi bilmiyorum. Yani direksiyonun nasıl ayarlanacağını bile. İlk önce yaşayacağınız problemlerden 3 tanesini sayayım. 1. Yüksek tabanlı ayakkabı giyiyorsanız ayakkabınızı geçici olarak da olsa eğitim ve sınav zamanında arabaya bineceğiniz sürece değiştirme, alçak tabanlı şeyler giyin. Terlik de giyebilirsiniz de dedim. Terlikle gidilmez şimdi dedim. Racona ters dedim. Sandalet düşündüm, yakışmadı. Çok çirkin oldu, almadım. Sonra ablamın önerisi sayesinde bu az önce bahsettiğim su sporuyla havuz kenarında kaymaz ayakkabılar var. Onlardan aldım. İşte ucuz demeyeyim de yani ortalama bir fiyattı. Yani günümüzün ekonomisinde ayakkabılara baktığında 550 ile 600 küsur bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam fiyatını hatırlamıyorum. Ondan sonra ertesi gün, yani bugün onları giydim gittim ve hani pedalı hissediyordum. Güzel hakimiyet olmuştu. Yaşıyorsanız böyle bir sorun. İkinci sorun, büyük ihtimal çoğunuz yaşayacak. Ne kadar rahat olursan ol. Bazen o kolları şöyle tutarken buralarını kasıyorsun. İstemeden oluyor ya da ne bileyim sporla aran iyiyse büyük ihtimal olmaz böyle bir şey de. Ben hareket etmeyen hantal bir birey olduğum için böyle dururken, kollarım da böyle dururken uzun süre 1 saat 2 saat belki kolunu böyle tuttuğun için buram benim ağrıdı. İlk gün zaten gitmişti kolum. Bu ağrıyordu. Sonra bu da ağrımaya başladı. İkisi birden anana avradın dedim. Ah çok kötüyüm. Sanki sopayla biri yandan taks diye vurmuş gibi böyle. İkinci gün sabah, bunu herkesin kendi bünyesi farklıdır. Ben kendi yaptığım şeyi söylüyorum. Sağlık konusunda tırnak içinde doktorunuza vesaire tanışın. Bir sorununuz varsa da hani onun vebalini üstlenme. Kas gevşetici almıştım kendim. Dedim hani sonuçta spor yapan
zamanlarda yanlış bilmiyorsam kas ağrısı ilk başta o 1-2 hafta ilk defa spor yaptıktan sonra kas ağrısı vesaire çektikleri için kas gevşetici atıyorlar. Dinlenmesinde ve gece uyurken falan kasların iyileşmesinde yardımcı oluyor diye biliyorum. Google'dan da biraz bakmıştım. Ve bunu dediğim gibi hani sizin alerjiniz vardır, bir şeyiniz vardır. Vücudunuz farklı bir tepki verir. Ona göre hani kendi vücudunuzu tanıyorsanız kendi sorumluluğunuzda ve hür iradenizde yapın. Beni bağlamaz. Ben kendi götümü sağlama almam lazım bu konuda. Onu yaptıktan sonra kas gevşetici içtim. İkinci gün öğlen işte beni 2 saat mi 1 saat mi ne sürdük zaten. 4'te 4.30'da eve geldiğimde yani 5 gibi falan etkisi geçmişti bende. Gün boyunca sürdüğüm deneyime %99.99 yani hadi %100 diyelim potansiyelle otomatik arabayı şu an ehliyet sınavına soksalardı önümüzdeki hafta ya da hani 3 ders aldıktan sonra şunun garantisine verebiliyorum. %99 ya da %100 geçiyordum abi ondan. Ondan eminim. Ama bunda 3 tane pedal olayına vitesi tamam güzel değiştiriyorum şey yapıyorum ama o devriyaj muhabbetine ben pedallara hala nazik davranmıyorum. Ne bileyim çekerken bir anda laks diye çekiyorum. Hani basarken bir anda laks diye durduruyorum böyle. Bir anda hard hurt yapıyorum. Onun nazikliğini daha yapamadım. Onu daha şey yapamadım. Ama bugün onu bir tık iyileştirme yönünde gitti. O da pedalları hissediyordum. Önceki 2 gün hiç hissetmiyordum. O yoktu. Eğer şu an yapsalar büyük ihtimal kalırım. Yani onu söyleyebilirim. Ama 2 dersim daha var. 2 kere daha süreceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimal haftaya ya da bu haftanın sonlarına doğru olur. Ben cuma belki bir tane yaparlar diye düşünüyorum da. Milletin konuşmasından duydum. Hocaların arasında konuşmasından duydum. Hiçbir isim vermeyeceğim. Hiçbir şey hani benim yüzümden de bir şey olmasın ya da bana da bir şey girebilir sonuçta. Ama bunun devletin içinde de hani devlet de biliyor bu şeyi. Sonuçta oradan nem alıyor diyebilirim. Bir şekilde bir prosedür var. Artık legal mi illegal mi artık o işlem nasıl orada dönüyor bilmiyorum ama normal ehliyet diyelim 20.000 lira. Sen normal sınavına giriyorsun, geçiyorsun. Sonra araba sürme sınavına giriyorsun, geçiyorsun, ehliyetini alıyorsun ya. Burada 20.000 lirayı 25.000 lirayı verdin, geçti. Bir diğer versiyonda da hiç uğraşmak istemiyorsun. Gidiyorsun 60-70 bin lira veriyorsun. Belki de 80 bin lira. Senin yerine sınavına başkası giriyor geçiyor. Araba sınavına da başka bir birey girip başka bir kişi girip geçiyor. Ehliyeti sen alıyorsun ve sen sürebiliyorsun. Böyle bir yolda var. Parası olanlar genelde böyle yapıyormuş hatta. Çoğu uğraşmak istemeyenler. Motor ve araba için. Artık o tır ıvır zıvır diğerlerinde de işliyor mu prosedür bilmiyorum ama motorla arabada %100 geçiyormuş. Daha fazla para verip öyle bir şey yapılıyormuş. Bunu duydum. Vay amına dedim. Klasik olarak. Ve hani bazı yerlerde yapan yerleri de hani bizzat değil de hani şey yaptık iletişim sağlandı diyebilirim hani. Onlarla hani prosedürlerin biraz detayını öğrendim. Vay IQ dedim. Hani biraz şaşırttı ama bir yandan da yalan yok. Hani çoğu kişinin parası olan veya olmayan hani normal sınava girmiştir. Adamın parası da vardır. Geçememiştir. Tek seferde geçeyim diye. Bunu özellikle daha çok yurt dışından gelen kişiler yapıyormuş bu arada. Türklerden daha çok. Yurt dışından geliyor. Burada direkt ehliyetini aldırıyor. Sonra hani kendi ülkesinde de geçiyor ya o ehliyet. Oraya geri dönüyor. Yurt dışından gelenlere daha çok yapıyorlarmış. Dedim tezgah lan bu. Hayırdır lan falan diye. Öyle bir duyum aldım. Böyle bir içeriden bilgiler geldi kulağıma. Enteresan. Onun dışında bir de ekstra şöyle bir bilgi vereyim. 50-50 emin değilim. Şu an eğitim kısmında ben desem manuelden otomatiğe geçmek istiyorum. Dilekçe yazıp geçirebiliyorlar diye biliyorum. Ondan %100 eminim. Ama sınavda manuel sınavında kaldın diyelim. Hocaya gidip tamam ben manuelde kaldım. Otomatiğe çevirip tekrar denemek istiyorum dediğinde oluyor mu ondan emin değilim. Ama diyelim ki kaldım. Bir sonrakinde acaba otomatikte geçebilir miyim? Çünkü hayır sonra düşündüm kara kara. Dedim ben ileride de süreceğim hani kendim sahip olursam hani öyle bir param veya imkanım olursa istediğim araba türlerine baktım. İkinci ellerine zaten bakmıştım vesaire. Ulan hepsi otomatik vites. Hani sağda solda kiralanacak arabalara baktım. Manuel vites aslında çok kullanılan ama o kadar da kullanılmayan bir araç durumuna düşmüş. Yani ileride büyük ihtimal şöyle bir şey olacak. En azından bizim neslin diyeceğim burada. Bizim neslin çocuğu olduğunda ve o çocuklar ehliyet aldığında büyük ihtimal manuel devri olacak ama çok azalacak. Otomatik artık hani tamamen ele geçirmiş
durumda olur diye düşünüyorum. Daha yaygın olur. Bunun çelişkisini yaşadım. Bu arada kaçırdığınız eğitimler otomatik olarak yapıldı olarak sayılıyor. Yani sen eğitime 1 saat geç kalırsan 1 saat o ders alındı sayılır, 1 saat devam ediyorsunuz. İkinci dersimde öyle bir an yaşandı. İtibat eksikliği oldu. Çünkü gece aramışlardı beni. Dediler 2'ye aldık sizin şeyinizi. Sonra sabah mesaj atmışlar. Saat 10'a aldık. Ben görüldü atmışım ama ben mesajı okumadım veya görmemiştim. 1 saat geç kaldım. Bunu bizimkiler de bilmiyor. Bilseler başımın etini yerlerde. Allah seni ne yapmasın, biz o kadar para veriyoruz. İşte git diye 1 saat nasıl bilmem ne diye başımın etini yemesinler diye bu videoyu izlerken büyük ihtimal görecekler. Geçersem izleyecekler. Geçemezsem geçtikten sonra yine izleyecekleri için bu videoyu da, o yüzden sorun yok. Burada da onun şeyini vereyim. Ondan sonra bana sövecekler biliyorum. Özür dilerim yani bunu söylemediğim için ama 1 saat evet geç kaldım. 1'e almışlar şeyi. Ben 2'de zannediyordum. Çünkü sürekli şey oluyor abi. Kadın beni 3 kere aradı bak o gün içinde. Yani bayan hoca değil de oradaki yetkili bir beni aradı. Alo dedim, merhaba işte saat 2'de şeyiniz var bilmem ne bilmem ne, tamam dedik, kapattık. Sonra yine beni aradı. Aradan 1 saat geçtikten sonra merhaba size sıfırdan randevu işte yapacağız. Tamam dedim. Bana az önce yollamadınız mı dedim. Hani 1 saat oluyor dedim. Aa evet pardon yollamışız bilmem ne deyip şey yaptı. Sonra aradan birkaç saat geçti, bir daha aradı. Dedi değiştirdik onları işte saat bilmem ne 1'e çektik. Aradan birkaç saat geçti, bir mesaj attılar. Dedi eski saatine geri getirdik vesaire. Tamam yoğunlar da hani çorbaya çevirdin beni be. Ondan sonra orada 1 saatlik bir şey oldu yani. Ben de bunu onların mekanına gittiğimde ifade ettim. Dedim böyle böyle aradınız bilmem ne, bir sürü çorba oldu yani dedim. Bir sürü mesaj atıp duruyorsunuz. Şey yapıyorsunuz, yok şu yok bu, tamam hani yoğunsunuz da dedim. Yani ben onu görüldü attığımı atmışımdır dedim ama gram onu görmedim dedim. Bak ben buradakileri gördüm dedim. Hani o altındakini değil dedim. Onu görmedim dedim. Yani onlar da parasına bakıyor tabii otomatik olarak. Umurlarında değil. 1 saat geç kaldın, yapacak bir şey yok dedi. 1 saat ikinci gün arabayı sürdük işte. Bir kere etmiş olma ihtimalim var. Çünkü bir yerde bana şey uyarısı çekti. 2 istop ettirirsen direkt eleniyorsun dedi sınavda. Hani direkt finito dedi, bitiyor dedi. İkinci uyarıyı da çekti. Sarı ışığı gördüğünde dedi yavaşla dedi. Geçmeye çalışma dedi. Yavaşlama moduna geç dedi. Kırmızı ışıkta durakla dedi. Yani durmuyorsun, duraklıyorsun. Dedi sakın sarı ışıkta geçme dedi. Hani sarıyı gördün dur dedi. Ama sakın sarıyı görüp de gaza basıp geçersen direkt eleniyormuşsun. Başka da bir şey yok. Bu sefer Kemerburgaz'a girdiğimizde Kemerburgaz'dan dönüşten bu sefer de Belgrad Ormanı tarafı oraya girdik. Orada da piknik alanı mı ne varmış? Ben oraya ilk defa gittim. O yol çok güzeldi lan. Arabalar filminde Şimşek McQueen'le Porsche vardı ya. Hani bir orman yolunda gidiyorlardı. O yolda abi. Hani böyle bir yolda sürerken dedim harbi iyiymiş. Bir de hayalimde istediğim bu şeyler var ya, Ford Raptor olsun, Mercedes benzin şeyi olsun ya da Nissan'ın 4x4 jipleri var ya ama modifiyeli yani. Default hali de fena değil gerçi de modifiyeli hali. Önümüze çıkarsa onu da göstereyim lan. Neyse buradan bayağı dümdüz gidiyorsun. Yani atmosferi biraz daha şeydi. Oğlum çok kötü bir mevsimde denk gelmişiz. Dur bakayım, bunun ağaçlarda yaprak maprak yok. Yemyeşildi la ben gittiğimde. 2021'in şöyleydi oğlum ben gittiğimde. Ben gittiğimde tamamen böyleydi yani. Tamamen yemyeşil, cıvıl cıvıldı ortam. Böyle bir yolda gittik. Böyle dümdüz yardırdık. Biraz daha güneş tepede. Daha da derine doğru gidiyoruz. Zaten buradan en derine gittiğinizde Belgrad Ormanı piknik alanının girişi mi ne var? Ondan sonra daha da ileri giderseniz direkt ormana giriyorsunuz. Hani oraya arabayla girmek yasal mı değil mi bilmiyorum da. Bu arada tek sefer gitmedik. Bugün 2,5 saat mi ne sürdüm galiba. Bugün en fazla bugün sürdüm zaten. Bu yoldan gittik. Bayağı gidiyorsun bu yolda. Sonra bir tane örnek rampa gibi bir şey göstereceğim. Sonra bugün başıma gelen komik bir olayı anlatacağım. Ondan sonra küçük bir toparlayış yapıp 2 günü birleştirip anlattım. 40 dakika konuştum. Siz bunu 10 dakika falan duruyorsunuz. Sürekli zaten yeşil. Karadeniz yolu gibi burada ya. Tam burada. Bak bayağı yol geldik bu arada. Tam burada sağa çekiyorsun. Şurada duruyorsun. Buradan U dönüşü yapıyorsun. Buranın devamı nereye gidiyormuş lan? Neyse şurada duruyorsun, sonra aynı yolu geri döndük. Sonra bir kere daha geldik, sonra bir daha geri döndük. 2 veya 3 kere aynı şekilde burada git gel yaptık. En sonuncu da dönerken de sonra tekrar evin neredeyse evinin yakınında kendini bırak dedi. Tamam dedim. Buradaki sağdaki soldaki şu çarpık çurpuk kaza yapmış arabayı aldırmayın. Şunun biraz daha belki dik versiyonu. Yani evime öyle gidiliyor. Ya da ondan önceki bir yer vardı. Daha az eğimli bir yokuş vardı. Ama hani
Oraya da girmek hani daha dar bir yoldu. Dedim bir sonrakinden gireyim. Sinyali verdim. Döndüm. Vitesi 1'e taktım. Yokuşu çıktım böyle bir anda. Hoca da şey yaptı. Tamam hani ben hallediyorum. Hani yardımcı olacağım sana dedi ama çok müdahale etmediğini. Ben bayağı yokuştan tek başıma çıktım. Hani da yıllardır sanki usta şoförmüşüm gibi neyin özgüveniyse o. Bildiğin yokuştan çıktım. Düzlüğe çıktıktan sonra da arabayı bildiğin şey yaptım. Kenara çektim. El frenini indirdim. Durduk orada. Yer değiştirdik. Hadi Allah'a emanet dedi. Bay bay dedik. Teşekkürlerimizi ettik. Gittik ve günü bitirdik. Neyin özgüveni bilmiyorum. Bir anda yokuş çıktım. Sonra bunu bizimkilere anlattım. Onlar böyle dinliyor. Allah Allah diyor. Benim zamanımda böyle değildi. Bayanlar ve baylar, uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Ben 3 dersimi de girdim. Bugün son dersimdi ve tamamen artık bütün eğitimlerimiz bitti. Yarın cuma dinleniyorum. Ondan sonraki günde ehliyet sınavına gireceğim. Geçip geçmeyeceğimi de size tekrar bildiririm. Bunu söylemek için açtım. Bir de kısa bir özet geçeceğim. İlk önce tarihimi vereyim. 2024 Ağustos ayının 22'sindeyiz bugün. Önceki iki eğitimdeki hemen anımı anlatayım. Ali Beyköy'e ben sürmedim. Hoca ilk beni aldı. Bu 3 gün boyunca beni aldı, götürdü. Yarım saatte vardık. Oradaki parkur alanına götürdü. Ali Beyköy'deki o sürücü parkur alanına. Oradaki o parkuru defalarca bilmem kaç tur artık yaptıysak ilk gün 3 kere falan istop ettirdim. Hatalar yaptık. Parkuru öğreniyoruz. İkinci gün aynı eğitim alanında işte 3-4 kere o yerde döndük. Üstüne bana büyük bir deneyim kazandırdı. Bildiğin Ali Beyköy'deki trafik tıkandı, kilitlendi. İnşaatta bir şey orada bir inşaat muhabbetleri dönüyor. Orada bir şeyler oldu. Tek şeride düştü bütün gün yol. Yani şöyle gidiyorsun duruyorsun, gidiyorsun duruyorsun, gidiyorsun duruyorsun. Böyle minik minik yükleme ekranı takılır ya, böyle internetinde şey olur. O oyun böyle ucunda minnacık kalır ama o dolmaz ya. Öyle bir şeydi yani. Gidiyorsun, oraya 2-3 kere girdim. Trafiğe girdikten sonra da yine giriyor yani. Sürücü adayı olduğum yazıyor yani de. Domatesçi geçiyordu da. Araba da arkamda yani. Ben gidiyorum duruyorum. Gidiyorum duruyorum. Arkamda da direkt araba duruyor yani. Çarpacak, ben kalkarken hafif debriyaja basarken zaten araba hafif geriye de gidiyor ya. Onu yaptığım için arabaya da çarpacağım, şey yapacağım. Neyse dur kalkımı büyük ölçüde o gün düzelttim yani. Neredeyse 1,5 saat 2 saat boyunca sadece trafikte dur kalk dur kalk dur kalk yaptım ve hiç istop ettirmedim. Ben de şaşırdım. Bugün 2 kere istop ettirdim. Kuşta falan istop ettirdiydim. Bugün yani aradan işte sonra bir gün geçti. Çarşamba günü değil de perşembe günü girdik. Bugünse tamamen bir kere istop ettirdim. Vallahi çok güzel sürdüğümü düşünüyorum. Sadece işte eğitimi yaparken işte yokuş kalkış, ani fren, onların üzerine vesaire çalışıyorduk. L parkımda başlangıçtan beri hiçbir sorun yaşamadık ama paralel parkta acı çekiyordum. Bugün paralel parkı çözmek için 6 kere, 7 kere bilmiyorum işte kaç kere yaptığımızı hatırlamıyorum da bir 30-35 dakika hani gir çık gir çık gir çık yaptık. Tamamen park üzerine çalıştık. Tahmin etmiştim zaten bugün önceden bunların olacağını. Vallahi güzeldi. Hoca da dedi sen fena değilsin dedi. Sen de potansiyel var dedi. Bundan önceki günlerde de dönüşte hocayla konuşurken işte yani bazı hocalar biraz hani destek atıyor. Sözüm meclisten dışarı. Hani bu çok karışmıyorlar da hani bunların aralarında bir hocayla Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki yanına oturan hoca, sana kaldım veya geçtin diyen hoca aralarında bir şifreli bir söz oluyor. Derlerse birbirlerine duruma göre değişiyor. Ya iyi yönde de diyebilir, kötü yönde de diyebilir. Mesela bir tane öğrencileri varmış. Ben o şifreli sözlerden birkaç tanesini söyledi. Bunları başka biri hoca derse ya da ben dersem genelde o kişiye yanımızdaki o hoca dikkat ediyor dedi ve en küçük hatasında direkt bırakıyor dedi. Benim de 4 yıllık bu sektörde tecrübem var dedi. Az çok dedi nazım geçer dedi. Beni tanırlar dedi. İyi tamam dedim. Bana bunları anlattığına göre dedim herhalde iyi taraftayız. Sorun yok. Aydınlık taraftayız dedim herhalde. O yüzden çok şey yapmadım. Buradan bu arada bu video onun önüne çıkar mı bilmiyorum da hocam teşekkür ederim. Cidden güzel bir eğitmensiniz. Neyse onun dışında yani büyük ihtimal bana orada tanıdığı biri de gelirse güzel bir şekilde destek olacaklar. Normalde atıyorum örnek veriyorum. Sınavda işte sana şey demiyorlar. Paralel park yaptın diyelim. Parkını yaptın. Bitti demen lazım. Ondan sonra çık derlerse çıkıyorsun ya. Tamam diyorlar çıkıyorsun. Sinyal verip vermediğin vitesi değiştirip değiştirmeni söylemiyorlar. Hızdan veya yavaşla demiyorlar. Her şeyi tamamen hiç kimse konuşmuyor. Sen kendin yapıyorsun. Konuşan taraf da oluyor. Genelde sohbet muhabbet açmak isteyenler de olabiliyor. Yani o size kalmış bir şey. Yani artık nasıl rahat ediyorsanız hani konuşturabilirler. Rahatsız olursanız hocam daha az konuşsak deyip odaklanmaya çalışabilirsiniz. Bana fark etmiyor. Ben arkada podcast gibi dinliyorum. Hani çok önemli bir şey
demedikleri için de deyip geçiştiriyorum. Devam ediyorum yani. Yani hoca iyi yönde şey yapacak, destekleyecek diye düşünüyorum. Onun dışında tamamen şunu söyleyeyim, 24'ü için bana birkaç tane belge yolladılar. Sınav kağıdı, giriş belgesi vesaire onlardaymış. Sadece kimliğimi alacağım, gideceğim. 10.20'de sınavım, 30 dakika önce kendi imkanlarınla geleceksin dedi. Bu parkur alanına dedi. Sonra hocalarımızla beraber gireceğiz dedi sınava ve inşallah geçeceksin dedi. Dedi sana hani kendine güven dedi, yapabilirsin tarzında bir muhabbet, gazlı bir sohbet oldu. Hatta bugüne özel biraz dönüş değil de gidişte dedi hadi bugüne özel dedi farklı yollardan gidelim dedi. Bir orman turu vesaire yapıp böyle farklı yollardan hafif böyle gezerek 30 dakikalık yolu bir 40 dakika 45 dakikaya çıkartarak biraz kafa dağıtarak gezdik. Gidiş kısmında en azından. Öyle tatlışlıklarda yaptı. Ediyorum. Bana birkaç tane belge yolladılar. Şimdi o belgeyi buraya tam yüzümün ortasına laks diye koydum. Bu belgede de gördüğünüz üzere yanda kırmızı, sarı ve mavi renkler var. Mavi renkte eğer bir hata yaparsanız, şurada görüyorsunuz. Mavi renkte bir hata falan yaparsanız 5 kere hakkınız var. Sarıda hata yaparsanız 2 kere hakkınız var. Kırmızıda bir kere. Yani yaptım mı bitiyor. İkinci hatada sarıda yaptım mı bitiyor. 5 kere maviden hata yaptıktan sonra 5.'yi yapınca bitiyor diye biliyorum. Zaten okursunuz isterseniz. Bu sınav esnasında bu hataları yapmamanız lazım. O kadar. Buna ekleyecek fazla bir şeyim yok. Hani 3 gün eğitim aldım. Geçersem buradan bilgilendiririm. Önceki günlere göre nasılsın dersen yalan yok. Bayağı bir gelişme var. Şöyle bir gelişme var. Bugün cidden iyi sürdüm. Hani harbi iyi sürdüm. Çünkü hani iyi süreceğimi düşünerek girdim ve sınav günde iyi süreceğimi düşünüyorum. Hani sıfır ve kusursuz hata yaparak sürmeye çalışacağım. Hani hoca dedi bir kere istop ettirebilirsin dedi. Olur böyle şeyler dedi. Ama sakın ha sakın ikinciyi yapma dedi. Hani geçirelim seni dedi. Tamam dedim, rahat ol hocam dedim. Ben de yokuşlarda, kalkmalarda falan sorun yaşamadım. Geçen günlerde bir kere yokuşta istop ettirdim. Onu da biraz o an gerilmiştim. Bir şeyler olmuştu. O an istop ettirmiştim. Onun dışında önceki hikayede de anlattığım gibi ben bizim evin oradaki dik rampayı şöyle rampadan bir anda laks diye çıktım. Yılların şoförcüsüymüş gibi. Sonradan çıkarken aklıma geldi. Hoca beni uyardı. Yardım ederim bir şey olursa tarzında, hiç yardım etmedi. O yokuşu ben tekte çıktım. Yani o yokuşu çıkan adam o yokuşta durma. Ama şöyle komik bir şey oldu. Ali Beyköy'deki o kürden aslan yere düşmez denir ya. Öyle bir deyim vardı. Samanlıkta iğne aramak gibi falan. Hani öyle bir trafiğin içinde dur kalk yaparken istop etmedim. Düz yolda istop ettim IQ. Hani arabanın sürüş kısmında da video çekme muhabbeti vesaire olsa da ona şeyim yemez. Hani geldikten sonra geçtim veya geçmedim diye sizi duyururum. Ve baylar, hepinize tekrar merhaba. Bugün videoyu bitirmek isterdim ama maalesef 2 hafta ilerisine ikinci deneme olarak ertelendi. Çünkü kaldım. Şimdi nasıl kaldığımı şöyle tarif etmek istiyorum. Bu ilk sınava gittik. Arkadaşlar merhaba. Direksiyon sınavı öncesinde bizden motor kaputunu açmamızı isteyecekler. Sürücü kapısını açtıktan sonra sol alt kısımda küçük bir aparatımız var. Bu aparatı kendimize doğru çekerek motor kaputumuzu açıyor. Yani ön tarafa geldiğimizde kaputun yarıma kadar açıldığını görüyoruz. Takriben şu kadar bir boşluk yaparak parmağımızı içeri doğru uzatıyoruz. İçerideki kolu sola doğru basılı tutup sol parmağımızla kaputu kaldırıyoruz. Burada bize sorulacaklar: motor soğutma suyu, motor yağının dolum yeri ve ölçüm çubuğu, akümüz, hava filtresi, fren hidrolik yağı, sigorta kutusu, cam silecek suyu. Yine bagajda bilmemiz gerekenler var. Bagajımızı dışarıdan açıyoruz. Burada trafik setinin olduğunu söylüyoruz. Trafik setinin içerisinde ilk yardım malzemesinin ve 2 tane reflektörün olduğunu söylüyoruz. Reflektör şurada gördüğünüz pembe aparatının içinde bulunan plastik üçgendir. Kaza, acil durum ve lastik patlamalarında 30 metreye koyulur. 150 metreden gelen trafiğin onu görüp fark etmesi için. Yangın tüpümüzün olduğunu söylüyoruz. Halımızı kaldırdığımızda altında yedek lastiğimiz, yani kaynaklarda geçen ismiyle stepnemiz var. Yalnız biz burada tekerimizi göremiyoruz çünkü aracın altında ters montalı. Şurada görmüş olduğunuz aparat Kiriko aparatı. Şurada görmüş olduğunuz aparat bijon anahtarı dediğimiz anahtarımız. Şu vanayı gevşeterek yukarıdan aşağıya bir basınç uyguladığımızda tekerimiz aracın altında basılın bulunduğu yerden yere düşürecektir. Şu görseldeki gibi. Son olarak aracın içerisinde bileceğimiz aparatlar ve simgeler var. İlk önce panelle başlayalım. Panelin sol tarafındaki sayacı soracaklar. Motor devir sayacı diyoruz. Biz buradan vitesi ne zaman yükseltip ne zaman düşüreceğimize karar veriyoruz.
Ortada dijital ekranda yapmış olduğumuz hızı görüyoruz. Buraya hız göstergesi diyoruz. Sağ tarafta yakıt durumunu gösteren ibremiz var. Burada da yakıtın doluluk ve boşluk oranını görüyoruz. Farlarımızın nereden açıldığını soracaklar. Farlarımız sinyal kolumuzun üzerindeki uç kısımdan bir tık açıldığında ekrana bir yeşil simge düşüyor. Park farlarının açık olduğunu ifade eder. Bir tık daha çevirdiğimizde ekrana yine bir simge daha düşecek. Bu da kısa mesafeli, yani gece görüşlü ışıklarımızın açık olduğunu ifade ediyor. Bir de uzun farlarımız var. Kolu yukarıdan aşağıya doğru ittiğimizde ekranda mavi bir simge belirecek. Mavi simge uzun farların açık olduğunu ifade ediyor. Kendimize doğru kolu tekrar yukarı çektiğimizde yine kısa farlarımız devreye giriyor. Kolu kendimize doğru çek bırak yaptığımızda her şey yolunda. 10.20'de tam saatinde oradaydım. Prosedür gereği işte başta bilmem ne onaylamalar vesaire yapıldıktan sonra mülakatımız başladı. Başta sözlü soru olarak başladı. Arabanın dışında işte kaputunu açtık, motorunu, onu bunu, aracı tanıttım. Ondan sonra bagaj kısmına geçtik. Sorular soruldu. Yolda lastiğim patladı. Nasıl değiştirirsin? Ve bir ikaz, bir simge, bir işaret koyarsın yola dedi. Onun adı ne dedi? İşte reflektör. Ne kadar şehir içinde uzağa koyarsın dedi. 30 metre dedim. Şehir dışı 150 metre vesaire. Bütün hepsini böyle soru ve hani böyle altta bir temel hikaye oluşturarak soru sorarak şey yaptı. Tatlı bir hocaydı ama kalma serüvenim çok saçma. Düzgün efendi sınav 45 dakika sürüyordu galiba. Ben 24. dakikadaydım. Normal arabamı sürdüm. Sinyallerimi, her şey kusursuz gidiyor. Mükemmel. Dedim bu çocuk ne? Hocalar övüyor. Ben kendimi övüyorum. Gidiyoruz. Dedim götün kalkmasın. Her an kalabilirsin. 2 tane 3 tane güzel kurtarışım oldu. Tam geçiyordum bak. Bu benim. Tam geçiyordum. Son anda sarıya döndü ışık. Ani fren yapmak zorunda kaldım. Arkadakiler dedi ne yapıyorsun? Sakin ol bak. Dikkat et falan diye. Dedim ne sakini? Sarı ışık yandı dedim. Az kaldı geçiyordum falan dedim. Yanımdaki Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki hoca böyle bana baktı. Aferin evlat der gibi böyle hareket falan yaptı. Sağ olun hocam dedim. Gaza geldim. Taktım bire gittim. İlk parkur yerimize geldik. Hani o kadar sürdükten sonra park etme parkur yerine geldik. L parkı. L parkına girdim. L parkı yaptım. Çıktım. L parkına çıkarken buraya şimdi tarif etmesi, kafanızda da canlandırması çok zor olduğu için Paint'ten, Dandirik'ten iğrenç bir şey çizdim. Bu mavi olan benim. Bu turuncular dubalar. Bunları daha dar olarak düşünün. Ben şimdi L parktan çıktım. Tam sağa kırdım direksiyonu. Sonra çok yavaş giderken sola kırdım. Bak şimdi bundan göstereceğim. Bunu duba olarak düşün. Araba bu. Buradan dönüyorum ya. Şöyle bak dubaya, dubanın şöyle şuradan bak. Dubaya değdiğimden haberi yok. Böyle şu oluyor. Gidiyorum. Dubaya değdin dedi. Bu da çarpma olarak geçiyormuş. İn arabadan kaldın dedi. Abi park bitmiş. Her şey bitmiş. Artık yola çıkıyoruz. Yola çıkarkenki kısımdaki dubalar ayrı. Aradan geçmem lazım. Oradan geçerken dubaya değmişim. Sürtmek, değmek. Dubaya çarptın olarak geçiyormuş ve kırmızı olarak sayılıyor ve kalıyorsun. O duba şu an taş olsaydı, o taşa sürtseydim taştan arabanın üzerine bir böyle tozumsu bir şey olurdu. Böyle bir yapardım. Bir pıç pıç yapardın. Pıç pıç şöyle. Toz hani hiçbir şey olmazdı. Ve onu yaptıktan sonra da kalmasaydım, devam etseydim, paralel park vardı, o da kolay. Çok çalıştık onlara çünkü. L park yapacağız. Koridora bu şekilde kendimizi ortalıyoruz. Baştan ikinci dubayı, yani buradaki dubayı aynamızla aynı hizada yaptıktan sonra tam sağ yapıp geri geliyoruz. Arabamızın aynası dubayla aynı hizada olduğu zaman toplayıp tekrardan geri geliyoruz. Arabanın tamamı içeride. Ondan sonra sağ sinyalimizi yakıp çıkıyoruz. Ayna ile duba aynı hizada olana kadar düz gidiyoruz. Tam sağ yapıp ve çıkışımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi paralel park yapacağız. Bu gördüğümüz 3 numarayı arka kelebek camdan köşesinde görene kadar geri geliyoruz. Gel. Köşede gördük, durduk. Tam
sağ yapıyoruz ve geri gelmeye devam ediyoruz. Nereye kadar? Şu dubayı görene kadar. Sol aynamızda. Sol aynamızda dubayı gördükten sonra duruyoruz. Lastiklerimizi 1,5 tur toplayıp ve geri gelmeye devam ediyoruz. Nereye kadar? Numaralı duba aynanın sırtına gelene kadar. Geldikten sonra tekrardan durup tam sol yapıp ve aracımızı yerleştiriyoruz. Aracımızın tekerlekleri kaldırım kenarındaki sarı çizgiye basacak. Ve parkımız gerçekleşti. Park ettikten sonra lastiklerimizi topluyoruz. Ve bu kadar. Son gün vesaire sadece paralel parka çalışmıştım eğitimde. Paralel parktan sonra da başlangıç noktasına geri dönüyorsun. Yolda sürüş düz kısımları saymıyorum. Başlangıç kısmına geri dönüyorsun. Yokuşta kalk bilmem ne ıvırdı, sonra bitiyor yani. Son 2 şey kalmıştı. Yokuşu da saymıyorum. Sadece paralel park kalmıştı. Yani sınavın %60 küsurunu bitirmiştim. Ama o organik duba ve artık hoca ya bir şey de demek istemiyorum ama onun içinde elemezsin be. Hoca hayır, neden şöyle elemezsin? Hoca bak başta dedi bu çocuk arabaya sığmamasına rağmen çok iyi sürüyor dedi. Sınavın %50'sine geldik. Çok sakin, soğukkanlısın dedi. Sen bu ehliyeti aldın dedi. Eğer dedi hiçbir şey olmazsa ben sana vereceğim dedi ehliyeti. Sen rahat ol dedi. Hani ben seni geçireceğim dedi falan, böyle övüyor, şey yapıyor bilmem ne. Her şey olumlu. Şu lan Dubai'ye şu hafif şöyle bak, şöyle duba yerinden oynamıyor, hareket etmiyor, sadece değiyorum gidiyorum. Dubai'ye değdiğinde laks el frenini çekti, durduk böyle. Ben hocaya bakıyorum, ne oldu, niye yaptı bunu diye. Hadi in dedi, kaldın dedi. Ha dedim, Dubai'ye çarptın dedi. Nasıl oluyor o iş ya dedim. Sonra prosedür nasıl oluyor işte öğrendim. 15 gün sonra tekrar 24'ünde girmiştim sınava. 8 Ağustos'un 24'ünde girdim. Bugün 25'i. Dedi 7 Eylül'de tekrar geleceksin dedi. Ama bu sefer eğitim vesaire yok, hani 15 gün aradan geçecek. 7 Eylül olacak. Ben sınava gireceğim, çıkacağım. O sürede tamamen boşum, hani eğitim yok. Bizimkilere dedim son bir hafta kala dedim en kötü 2 ders alayım dedim. Hani 2 ders ekstra şey yapın dedim. Tekrar bir hatırlayayım. Hani biraz daha pişmiş olurum hem. Ertelenmiş oldu bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Ben şu an videoyu bitirip son montajını yapıp efendi buradan hadi bakayım aldım ehliyetimi, geldiğinde de gösterip şurada ekranda mükemmel bir şekilde bitirmiştim. Parkuru her şeyi kusursuz yap sen. Kırmızı ışıklarda dur. Koca İstanbul'da Ali Beyköy'de tek şeritte trafiğin içinde o otobüs ve kamyonların arasında 30 dakika dur kalk yapan ben minnacık şu Dubai'ye sürttüm diye kaldım. Ondan da daha ötesi ne biliyor musun? Bana koyan, burada biraz bunu söylediğimde ırkçı gibi gözükeceğim ama benden önce 2 tane Suriyeli geçti ya. O çok koydu bana ya. Ben geçemedim, onlar geçti ya. Çok içerledim. Hadi gittim ben. Tadım bozuk kaçık ya, aman be. Bayanlar ve baylar, uzun aradan sonra merhaba. Şansıma bir hafta sonra 31 Ağustos'taki sınava girip çıktım ama maalesef olumsuz bir dönüş yapmak zorundayım. Neden kaldığımı birazdan açıklayacağım. Kalmamın en büyük nedenlerinden biri de beni eğiten kurs hocası yüzünden kalmam. Bayağı onun yetersiz eğitimi yüzünden mi diyeyim artık, ama hocanın yüzünden kalmam. Burada mazeret veya şey sunmuyorum. Öncekinde ilkinde zaten kendi beceriksizliğimden kaldım. Tahammül bilmem ne falan da geç hadi tamam, ilkinde beceriksiz. İlk denemenin günahı olmaz. İkincide tamamen kurs hocamın yüzünden kaldım. Şimdi detayını anlatacağım. Üçüncü denemeye kaldık. Üçüncü denemeyi ben kendi kafamda son giriş sınavım olarak şartladım. 4 hakkımız var da hani son sınavmış gibi gireceğim. Allah'ın izniyle de geçmeyi umuyorum. Bu sefer de sınavın %95'inde kaldım. Öncekinde %50'sini yapıp %50'sinde kalmıştım. Bu sefer %95'inde. Bu ikinci kalmam bana aşırı koydu. Hocanın o yetersiz hoca yüzünden kaldığım için ayrı agresifim. Telafisi olan bir şey olabilirdi ama işte çok karışık. Yani orada bilmiyorum. Duygularım o konuda hala biraz absürt ama yani. Neyse şimdi 31 Ağustos 2024'te sınavıma girdim, kaldım. 28 Ağustos çarşamba günü de bir eğitimim oldu. 1,5 saatlik.
Yine gittik, aynı parkuru ben yaptım. Sonra aradan 2 gün geçti. O 2 gün sonra da sınava girdim ve kaldım. 2 hafta sonra olacak diye düşünüyorum. Daha mesaj atmadılar. Milli Eğitim Bakanlığı çok nadir bir hafta arayla yapıyormuş. Şanslısın dediler. Ve bir hafta arayla yaptılar. Girdim çıktım. Bir sonraki sınav büyük ihtimal ya 7'sinde olacak ya 14'ünde olacak. Bu ikisinden biri yani. Ya 7 Eylül ya 14 Eylül'de. Arada yine büyük ihtimal bir tane de olsa ya da 2 tane de olsa eğitimim olur diye düşünüyorum. Hani bir tekrar bir parkuru bir tur daha dönme şansım olur. Şimdi ilk önce size parkuru anlatacağım. Sonra parkuru anlatırken nerede nasıl kaldığımı da anlatacağım. Parkurun sonunda kaldım gerçi, o ayrı bir şey de. Bütün hepsini yaptım, sonunda kaldım. Şimdi görüyorsunuz, burası başlangıç. Burayı 26 mı 24'e kadar mı ne gidiyor? Benim mouse'umu görüyorsunuz. Burayı 24'e falan gidiyor. 24'e kadar. Ben 12. numaradaydım. Şuradan çıktık. Sinyalimizi verdik. Döndük. Buradan aşağıya bir oval yokuş var böyle. Buradan böyle kıvrılarak hani şurada tepe nokta duruyorsun. Sonra aşağıya doğru iniyorsun. Oradan inerken şurada o tam böyle yolun kesiştiği noktada artık bir otoyola çıkacaksın. Hani yoldan devam edeceksin. Tam o noktada bir ani fren yapıyorsun hızlanıp. Sonra kalkışını yapıyorsun, gidiyorsun. Yolda bayağı bir gidiyorsun. Bayağı gidiyorsun. Yani metre falan kafamda şimdi vermekle uğraşmayacağım. Bayağı düz gidiyorsun. Trafiğin içindesin. Trafik lambası vesaire. Hafiften sağlı sinyalini verdikten sonra köşeden L Park kısmına geçiyorsun. Ayrı bir alan var L Park için. O alana girdiğinde genelde sıra var orada. Geçenlerde de anlatmıştım. L Park'ı yaptıktan sonra şu sıçtığımın dubasına değdim şuna. Şu var ya, şu piçin şu ucuna şöyle değdim. Önceki birinci kalmamda anlattım. Ona değmiş. Sonra işim bitten sonra da sen nerede olursan ol, burada hafif bilerek önün kapalı. Buradan çıktıktan sonra direksiyonu sağa kırıyorsun. Sağa sinyal veriyorsun. Sonra sola kırıyorsun. Sola sinyal veriyorsun o arada ve buradan çıkıp gidiyorsun. Burada hafif aynı alan içerisinde yokuş gibi bir şey var. O yokuşun üzerinden çıkıyorsun. Yani çok yokuş değil de eğimli düz yine gidiyorsun biraz. Sonra aşağıya doğru keskin bir viraj var. Bu sefer geldiğimiz yolu keskin virajı geçtikten sonra karşıya geçiyorsun. Karşı şeride. Sağdan soldan arabalar geliyor. Karşı şeride geçtikten sonra da geldiğimiz yoldan zaten geri dönüyoruz. Karşı şeride geçtikten sonra da bayağı bir düz gidiyoruz. Harbi bayağı bir düz gidiyoruz bu arada. Nasıl tarif edeyim? Çok düz gidiyoruz abi. Hani çok düz gidiyoruz deyince bir 5-10 dakika gidiyoruz işte yani. Dümdüz yol. Trafiğin içindeyiz yine. Göbekten dönmek için hazırlanıyoruz işte. Göbekten dönüp tekrar bu sefer benim geldiğim yoldan geri dönüyoruz. Burayı zaten hızlı geçeceğim. Hani dümdüz trafikte, akan trafikte göbeğe giriyorsun. Göbekten sağa doğru virajdan dönüp sonra hani geldiğim yoldaki yerin aynı yolun tekrar tersine dönüyoruz. Burada bayağı bir düz sürüş var. Bura uzun sürüyor. Burada bayağı bir düz gittikten sonra aynı yolu, düz yolu yarısına kadar gidiyoruz. Geldiğim yolun yani başlangıç noktasından ilk önce L Park'ın oraya gittik. Ondan sonra o yoldan en uzağa doğru gittik. Şimdi o yolun yarısına geldik. Tekrar dönüş yolunda yarısına kadar geldik. Burada bu alana giriyoruz. Bu alana gidip şuradaki son yere kadar giriyoruz. Buradan sana geri getiriyor. Arabayı tekrar başladığın noktaya geri getiriyor. Sonra tamam diyor. İlerliyorsun. Buradan çıkışını yapıyorsun. Gidiyorsun. Tabi bu her parkur alanında 3 tane var böyle parkur alanı. Bir L Park, bir bu, bir de paralel parkta. Hocalar her seferinde iniyor. 2 tane hoca. Senin kurs hocaların iniyor. Gözetmen ikisi de. Bir tane de yanında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu hoca var. O da yan koltuğunda oturuyor. Buraya gidiyorsun, çıkıyorsun. Geri kalan düz yola devam ediyor. Şimdi taşın patladığı nokta. Benim kaldığım yer paralel park. Bu sefer paralel parkta kaldım diyebilirim. Çünkü paralel parkta kaldım. Şimdi buradan geliyoruz. Sağa doğru bayağı yine bir düz gidiyoruz. Çünkü artık sınavın başlangıç yerine az kaldı. Hani buradan çıkıyorsun. Hemen çıktıktan sonra kavşak var. Kavşaktan giriyorsun o oval yere. Hafif yokuşumsu var. Dur kalkını yaptırıyorlar sana orada. Arabayı yokuşta bir durduruyorsun. Sonra kaldırıp normal devam ediyorsun ve başlangıç noktasına giriyorsun. Arabayı park ediyorsun, iniyorsun. Tebrikler diyorsun. Şu kısmı %5'lik kısım olarak sayıyorum. Yani %95'ini sınavın yaptım. Şimdi paralel parkta giriyorsun. Efendi. Neyse ben paralel parka girdim. Hafif çaprazlama girdim. Şimdi şu çubuğun benim olduğumu düşünün. Arabayla ben buraya girdim. Çaprazlama girdim. Ama biraz daha devam edersem arkaya tekerleğim çarpacak. Yani benim burada kısaca bir ileri hamle yapmam lazım. Dümdüz. Çok hafif arabayı şöyle buradan şöyle düzlemem lazım. Ondan sonra hafif geri gideceğim ve buradaki parkım bitiyor değil mi? Ondan sonra şöyle çıkacağım ve gideceğim. Olayımız bu. Ama ben burada hakaret edeceğim bu arada. Beni
toplam 2 haftadan fazla eğiten hoca diyeceğim. Bana şu infoyu, şu bilgiyi vermedi. Paralel parkta, geri gelme olayında, bir de L parkında toplam hepsinde 2 tane manevra hakkımız var. Ben onu sınavda 31'indeki sınava girdiğimde paralel parkta kaldığımda öğrendim. 2 tane manevra hakkımız varmış. Bu manevra hakkı da az önce gösterdiğim gibi hani ileri geri gitme muhabbeti. Bana nasıl öğrettiğini söyleyeyim. Normalde dedi bütün hepsinde parkları yaparken dedi hepsini tekte yapmaya çalışacaksın dedi. Hani şimdi burada ileri geri gidiyorsun şey yapıyorsun dedi ama sınav zamanında tekte yapman lazım dedi. İleri gitmeye yapamazsın dedi. İleri kalırsın dedi. Sadece dedi çaprazlama L parkta dedi tekte girmen lazım dedi. Paralel parkta tekte girmen lazım dedi. Tekte yapman lazım dedi. Hatta şöyle bir şey yaşandı. Arabanın içinde sınavda hani ben orada kaldım. İndik artık. İçimden sövüyorum. Kendimi çok sıktım. Çünkü domates gibi oldum. Hocalar fark etti. Hani sinirlendim. Çok bir sinirlendim. Kendimi çok sıktım. Çünkü şeye sinirlendim. Ben tam bu noktada şurada kalırken tekerleğimin şuraya değeceğini biliyorum, tamam mı? Bok gibi bir araba çizeyim şuraya. Şuraya değeceğini biliyorum. Şuradaki aynadan gördüm. Şuradan ben izliyorum şurayı. Tamam mı? Görüyorum. Buradaki aynadan kaldırma değeceğimi görüyorum. Şimdi 2 seçenek var dedim. İleri gitme hakkım yok dedim. Çünkü bütün eğitimlerde de en son çarşamba günü yaptığımız eğitimde dahil buna yaparken şimdi tekte girmem lazım. Ayda dedim dubaları büyük ihtimal hizalamayı yanlış yaptım dedim. Tam giremedim. Bana çünkü öyle dendi. Dedim o zaman mecbur sürteceğiz. Kaldırma hani mecburen tekerleğin ucu böyle şöyle hafifçe sürtecek. Hocaya bakıyorum. Dedim herhalde sürtmemde sorun yok. Hani hocaya da yanımdaki Milli Eğitim Bakanlığı'na baktım. O da bana baktı. Hani görüyoruz. Değeceğim hani oraya. Onay bekliyorum hani. Değeyim mi değmeyeyim mi muhabbetinde. O bir şey ses çıkartmıyor tabii. Normal olarak ne yaparsan yap ona göre geçireceğim ben seni diyor. Tekerleğim sürttü. Tekerleğin şeyi böyle toz oldu. Ciddi manada hani geçen günkü kaldığımdaki L Park'taki o çıkış L Park'ı bitirdikten sonra çıktıktan sonraki yere çarptıktan sonra dedim ya bir taş olsaydı tozunu üflersin böyle yapıp pıt pıt yaparsın ve geçer diye. Birebir aynısını yaşadım lan. Aynısını toz oldu. Tekerleğe şöyle elini değdiriyorsun ve gidiyor yani. Hani şöyle elini değdiriyorsun ve o toz gidiyor. Ondan sonra dedi çarptın çık in kaldın dedi. Nasıl dedim. Ondan sonra sen dedin sonra indik yer değiştirdik vesaire. Ben hatta başta binmedim. Tam gidiyordum çünkü toplasan 2 dakikalık yol şura. Hani buradan iniyorsun yürüyorsun 2 dakikalık yol yürüme mesafesiyle. Dedi gel bin ya dedi. Hani bin dedi orada ineceksin dedi. Şuraya tekrar geldik buradan çıktık. Şurada ben indim. Sonra o yol esnasında arabanın içinde neden kaldığımla ilgili konuşma yapıyoruz. Hocaya direkt soru sordu. Hocam dedi Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki benim sürücü kursundaki bayan hocama soruyor. Burada çok kişi kalıyor dedi. Siz öğrencilerinize şeyi öğretmiyor musunuz dedi. Bu 2 tane manevra hakları olduğunu, öne gelip geri gelme haklarının olduğunu öğretmiyor musunuz? Söylemiyor musunuz dedi. Çünkü bayağı kişi burada kalıyor dedi. Yani hep böyle oluyor dedi. Ve çok üzücü dedi yani sınavın sonunda böyle kalma. Ben tam diyordum ben öyle bir şey dedim. Bak bunu dedim. Ben öyle bir şey dedim. Yandan hoca çıktı. Evet hemen öğretiyoruz ya bilmem ne deyip beni baskılayıp kendi sesini daha yüksek duyurdu. Ondan sonra içimden dedim. Hani burada bir sabote var dedim yani. Tezgah lan bu dedim içimden. Sonra devam etmedim. Çünkü bir yandan da oradan şeyi düşünüyorum. Şimdi eğer orada söyleyip hocayı yanımdaki hocayı da şey durumuna düşürürsem bir sonraki sınavda yine o hoca beni o sınavdaki yan taraftaki hocayla beraber onlar konuşuyor. Anlaşıyor bir şekilde. Beni işimi zora sokmaması için kısaca sesimi fazla çıkartmadım. Çünkü çıkarsam yanımdaki sürücü hocasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki hoca bir şekilde onlar anlaşıyor. Aralarında muhabbetler dönüyor. Para mevzuları dönüyor vesaire artık ne dönüyorsa dönüyor. Bir şeyler dönüyor hep. Her zaman her hocada dönüyor bu. Genelde anlaşıyorlar. Bir öğrenciyi gördüklerinde ya yardımcı oluyorlar geçmesine. Yani çoğu şeyi görmezden geliyorlar ya da biraz daha süründürüyorlar, uğraştırıyorlar. Mesela ilk sınavda kalan çok kişi oldu. Bayağı bir kişi oldu. İkinci sınavda %50'si belki geçmiştir. %40'ı falan geçmiştir. Çünkü ilk sınava göre ikinci girdiğim sınavda bir hafta sonraki sınav aşırı fazla kalabalıktık. Öyle böyle kalabalık değildik. Ve hani ben bunu yakın çevremde araba ehliyeti alan olsun, o olsun, başka kişiler olsun konuştuğumda şunu öğrendim. Genelde ilk sınavda hayatında daha önce araba sürmemiş biri ya da işte normal düz ehliyet sınavına girip de düzgün bir şekilde sürmeye çalışan 7-8 eğitim almış
almışsın. Daha önce bir deneyimin yok olmayan kişileri direkt ilk sınav için direkt tolerans etmiyorlar. Direkt bam yapıştırıyorlar. İkinciye kalıyorsun. Çok nadir böyle geçen oluyormuş. O kesimde şu kesim oluyor. Daha önce kaçak yoldan olsun. Yani ehliyeti olmadığı için kaçak yol diyorum. Ehliyeti olmadan araba sürme, babasının, ailesinin, yok onun dayısının, kuzusunun bilmem nesinin arabasını sürmekten dolayı adam pişmiş ya da kadın pişmiş artık sürüyor. Sınava da girdiğinde de sadece kurallara dikkat edecek. Arabayı sürdüğü için de çok hata yapmazsa direkt geçiyor zaten. Yani çok hata dediğimde minnacık bir tane ilk sınavda kırmızı hatalardan bile yaptığında, hani zaten göstermiştim ya, kırmızı hata bir hakkın var. Yaptığında direkt çekiyorlar, iniyorsun. İkinci sınavda şöyle bir şey oldu. Sinyal vermek kırmızı hata. Yani sinyali unutursan kırmızı hata. Sinyal vermemek, özür dilerim. Sinyal vermemek kırmızı hata. Ben de bu az önce gösterdiğim L Park'ta hani dedim ya, sağ kırıyorsun, sonra sağ kırdıktan sonra hafif çıktıktan sonra sola kırıp direksiyonu toplayıp düz devam ediyorsun. O arada sinyal veriyorsun. Sağa çıkarken sağ verdim. Direksiyonu sola kırarken sinyal vermeyi unutmuşum. Yanımdaki Milli Eğitim Bakanlığı hoca da dedi ki direkt nereye çevirirsen çevir, sinyal ver. Bunu görmezden geleceğim dedi. Ben de buradan şunu çaktım. He dedim. Yani ilkinde neredeyse %60 %70 bilerek bırakıyorlar. Çünkü ilk denemesi ve daha 3 hakkım var. Sen 2500'ü veriyorsun. Oradan güzel bir drink. Tamam mı? Düz hesap böyle. İkincisinde de hani genelde son düzlüğe kadar gidiyorsun. Bu arada ciddiyim. Son sınavın %85'ine kadar çok rahat geliyorsun. Çoğu şeyi tolerans ediyorlar. Ben bayağı bu arada son o göbek kısmında gösterdiğim o arada vitesi 1'e almam gerekiyordu. Vitesi 1'e alırken çok sert geçirttim. Yani vitesi geçirdim. Debriyajdan ayağımı çok erken çektiğim için araba bak böyle gidiyoruz ya. Vın diye böyle pot diye böyle bir anda geçiş oldu. Ben dedim has. O arada sesledim, hay ya sert geçirdim falan diye hemen orada bir RP moduna girdim ya. Tüh ya sert geçirdim. Hani erken çektim tüh falan dedim. Yanımdaki hoca not bile almadı, hani. Şey yapmadı. Normalde onlar hata. O tarz şeyler vesaire. Hatta bir yerde bir kısımda şey olmuştu. Sarı ışık yine tam son ucundan ben görmüştüm. Orada durmuştum son anda yine. Ama bu sefer nazik durdum. Hoca dedi tamam şey yok dedi. Hani bunu geçseydin de dedi. Son saniye yandığı için bir şey yapmazdım dedi. Normalde direkt geçtiğinizde kalıyorsunuz. Buradan da şunu anladım. İkinci sınavda sınavın %80'ine kadar tolerans ediyorlar ama son paralel park ve yokuş yukarı dur kalk kısmında direkt minnacık bir hata yaptığında eliyorlar. Burada da hani belli bir kısımdan trink yapmak için yolunma kısmında olduğum için bunu söyleyebiliyorum. Bayağı tavuk gibi yoluyorlar. Canım devletim benim, sizi çok seviyorum ya. Beni yolun, beni vergilere boğun. Yurt dışından ürün almayalım. Böyle muhtaç kalalım ama muhtaç kaldığımızda da bir devletimiz bir şey üretemesin, onu da alamayalım, neyse. Senin numaran neyse. Burada işte benim 13'tü. 13'e geri gireceğim. Çaprazlama bir şekilde. Ondan sonra bitiyor. Nasıl park ettiğin, nasıl yaptığın hiçbir şekilde önemli değil sonunda. Orada sadece kenara çek. El frenini çek. Arabanı bırak. Elinizi tokasını sıkışıyorsun. Tebrikler diyorlar. Zaten şey muhabbeti yok. Eskiden mesela abim ehliyeti aldığında söylüyor. 2009'da mı 2010'da mı ne almış, işte 10 yıl geçmiş aradan. Hani bizde şeydi diyor. Yolda indirme yoktu mesela diyor. Sınav puan üzerinden, her şeyin bir puanı varmış. O puan üzerinden yapılıyormuş. Yolda seni hiç inmiyormuşsun. Bütün parkuru tamamlıyormuşsun. Ve hani belli geçerli not puanı üzerinden aldığında ehliyeti veriyorlarmış. Şimdi ise değişti yani. Bütün parkuru %100 tamamlamaya çalışıyorsun. Bir tane bile hata yapmaman lazım. Hata yaptığında indiriyorlar. Şimdi 3. yaptığımda çok yine böyle sağa sola değmediğim sürece ya da yoldan işte çıkıp da ne bileyim çok büyük kural ihlali yapmadığım sürece beni geçirecekler. 4. hakkımı kalacağımı düşünmüyorum. Hani yine ben efendi düzgün bir sürüşümü yaptığımda sınavın %95'ine gelip de kaldırımın ucuna değmiş muhabbetine bu sefer çok bakacaklarını zannetmiyorum. Bu sefer direkt geçirmeye şey yapacaklar. Çünkü daha ne yolacaksın hani? Bir tane daha hakkım kalıyor da daha yolacak bir şey yok. Yani kısaca içinde zaten 2500 lira alıyorlar. Hadi sinir olduğum. Ya hocanın ismini vermiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na demiyorum bu arada. MEB'e demiyorum bunu. Kurs hocasın. Eğer sen bana manevra hakkımın bütün bak 2,5 hafta boyunca hemen hemen bir 20 saat, düz hesap 20 saat diyeceğim. 20 saat çünkü son yaptığımı da sayıyorum. Neredeyse bir gün boyunca, toplam bir
gün boyunca seninle eğitim yaptık. 2 haftaya, 2,5 haftaya yayılmış şekilde. O eğitimler içerisinde bana niye tekte yapmaya şartladın? Tekte yapamadım. Manevra hakkımın olduğunu söyleseydi ben kendimi aynaya bakıyorum. Diyorum ki değeceğiz, yapacak bir şey yok dedim. Hani minnacık da olsa değeceğim dedim. Ben orada gördüm, dedim değeceğim. Değeceğimi bile bile geri gittim. Çünkü ileri gitme hakkımın olduğunu bilmiyordum. Çünkü hoca bana dedi ki tekte yapman lazım. Yoksa kalırsın. İleri gidersem kalacağımı düşündüm. Geri gidersem de değeceğim, kalacağım. Dedim ikisinden birini yapacağım. Dedim o zaman yapacak bir şey yok. Çok hafifinden direksiyona iyice abandım, tamam mı? Dedim hani belki ucundan değmez. Çok minnacık, yine böyle ucundan toz oldu. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki hoca yanındaki 2 gözetmen hoca indi. Baktık. 2 hoca yukarıdaki gözetmen, kurs hocalarım dedi ki değmedi. Milli Eğitim hocası bakıyor. Bak şurada toz var diyor. Değmiş diyor. Böyle baktılar, inip de tekerleğe baktılar. Değip değmediğimi anlamak için. O derece bir değmeden bahsediyoruz. Yani bunun için şey yaptılar. Güzelce sövdük tabii. 2500 lira az para değil. Kursa toplam 25K mı gitti zaten. Üstüne 2500 şeye gitti. 2500'de hemen hemen düz hesap 30K girdi zaten. Şimdi bir 2500 daha. Çoğu kişiye de tavsiyem önceden, benim mallığım bu. Önceden ne bileyim videosunu, bir şeyini izleyin abi, ya da bunu izledikten, bu tarz videoları izledikten sonra falan girin. Hocalar ya da kurs hocaları bazı bilgileri bence bilerek vermiyor ki daha fazla sürümden kazansın. Nasıl olsa 4 hakkı var bu çocuğun diyor. Yani bana eğer onu söyleseydi parkı düzgün yapıyordum. Çünkü değmedim, bir şey yapmadım. İleri gitme hakkımın olacağını, 2 hakkımın olacağını bilseydim ileri R'den takıp 1'e takıyordum. Çok hafif minnacık 2-3 şeyine, bar çubuğuna dayanıp o minnacık ileri gidecektim. Sonra R'ye takacaktım. R'ye taktıktan sonra da aynı şekilde 1-2 hızla çok hafif geri gidiyordum ve duruyordum. Sonra direksiyonu tam sola kırıyordum. Efendi çıkışımı yapıp, yokuş olayını saymıyorum. Yokuşta şu ana kadar o gün nazarlardan korusun, daha büyük yokuşlardan çıktım eğitim sırasında. Kolay, yani bana göre kolay. Çoğu kişi mesela şey dedi, çok alakasız. Ben zaten yokuşta düzgün şey yapabiliyorum ama eğer dedi sınav sırasında dedi bir gerilirsen, şey olursa dedi, senin tercihin, sana kalmış dedi. El frenini çekiyormuşsun. Ondan sonra debriyajı o arada basıyorsun vesaire. El freniyle duruşunu yapıyorsun orada. O sırada frenini kaldırıyorsun, debriyajı o arada yarım basıyorsun vesaire. Daha dedim komplike lan bu dedim. Hani ben normal debriyajı yarım basarım. Ayağını frenden çekiyorsun o arada. Hafif gaza vuv vuv diye yapıp gidiyorsun sonra. Çok sert veya ani kalkış yapmanda sorun yok o arada. Hani çok fazla da hız versen ve araba bir anda spin atıp vuv diye böyle kalksa sorun değil. Oradan kalktıktan sonra parkını yapıyorsun, tokalaşıyorsun ve bitiyor olay bu. Bitmedin. Çünkü neden? Daha fazla para alacaksın. Neden? Çünkü genç insanları daha çok yolman lazım. Şey olması için sen de para kazanman lazım. Bunu böyle yaptın. Yanımdaki Milli Eğitim Bakanlığı hoca dedi, hani artık adam ne kadar şüphelendiyse bak şöyle bir şey dedi. Bak burada çok kişi kaldı. Manevra haklarının olup olmadığını biliyorlar mı hocam? Öğretiyor musunuz dedi. Susturulduk orada, dedim yapacak bir şey yok. Orada konuşmaya devam edip olay çıkartmak sadece bir sonraki sınava benim için bir tehdit oluşur. Orada o an dedim, onu düşündüm. De devletimizin ekstra bence o kadar eleştirilmesi yok, bilmem ne mülteciydi, işte ekonomiydi, tamam bunların da eleştirilmesi de eleştiriliyor da bir şey değiştiği yok gerçi de. Yani en büyük asıl olay bence bu tarz eğitim sınavları veya belge sınavlarında dönen şeylere bir bakılması lazım. Yani sınavı yaparken kusursuz mükemmelliyetçiye kasılıyor. Devletimiz yani bu belgeyi alırken işte süründürüyor vesaire yapıyor ama belgeyi aldıktan sonra da takibi direkt bırakıyor. Takip sıfır. O belgeyi aldıktan sonra takibini yapsalar şu an ülkenin neredeyse %40'ının ehliyetinin vesaire alınması gerekiyor. Ama ehliyeti aldırtma aşamasında, yani sadece bu konu için değil, herhangi bir belge veya özel bir şey yapmaya çalıştığında o belgeyi alırken o kadar sıkı bir protokol yürütülüyor ki, olması gereken de bu arada. Ama ondan sonra o belgenin, verilen belgeninden sonrasının takibini hiç yapmamaları ayrı bir saçmalık. Yani şu an kim bilir kaç kişi saçma sapan sürdüğü için ve sürmeye devam ettiği için kaç kişi hayatını, yani sadece o kendi hayatını tehlikeye atmıyor, başka kişinin de hayatını tehlikeye atıyor ve kaba tabirle andavallar yolda sürmeye devam ediyor. Kuralları ihlal etmeye devam ediyor. Ama tekerleğin toz oldu diye, taşa sürttün diye bir öğrencinin ekstra 2500 lira verip girmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir saçmalık. Merhaba. Hocam ilk öncelikle hepinize merhaba.
Biraz ciddileşelim. Evet, hepinize merhaba. İlk öncelikle sonunda ehliyet sınavını geçtim. Onu anlatayım. Başardık. Aradan 3 hafta geçti. Yani benim için 3 hafta geçti. Sizin için birkaç saniye ama. Tarih vermek gerekirse Eylül ayının 2024 yılının Eylül ayının ayın 25. günündeyiz. Ben geçen hafta 22'sinde pazar günü sınava girdim. Bir yandan takvime bakıyorum. Sınava girdim ve başarıyla sonuçlandı. Şimdi ondan önce toplam 2-3 gün önce, yani ya 19'u ya 18'i olmak üzere diye hatırlıyorum. İkisinden biriydi. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama bir günlük yine bir eğitim verdiler. 3 hafta üzerinden geçmişti. Biraz hamlamıştım. Bu hani kaldıktan sonra toplam 4 hakkınız var dediğim gibi. O 4 hakkınızın içinde işte 2500 TL şu an. En azından şu an öyleydi diyeyim. Bu videoyu artık ne zaman izliyorsanız zamlanmıştır ya da düşmüştür. Düşeceğini zannetmiyorum ama zamlanmıştır. Şu anlık 2500 lira. O 2500 lirayı verdiğinde hem sınava tekrar giriş için para yatırmış oluyorsun, hem de bir günlük hocaya para veriyorsun ve kursa para veriyorsun. O 2500'ün içinden onlar pay alıyor ve tekrar bir günlük 3 derslik mi 2 derslik eğitim veriyorlar. 2 saate falan yakın oluyor işte o da. Şimdi ben çarşamba ya da perşembe günü gittim. İlk önce hocamla işte merhaba biraz hocaya sinirliydim ama o 3 hafta üzerinden sonra biraz sinirim yatıştı. Sakinleştim ama gördüğümde o hocanın bana yaptığı hal ve hareket geldi aklıma. İşte orada beni işte hani öğrettik hocam diye işleri, birkaç dakika önce size anlattığım muhabbetleri tekrar üstünden geçmeyeceğim ama üstün körü söylemek gerekirse hocanın yüzünden ikinci denemede kalmıştım. Tamamen hocanın beni kekledi hocam. Yani hoca beni biraz kumpasa düşürdü. Eksik bilgiler, eksik infolar verdi. O yüzden kalmış bulunduk. O 3 hafta içinde kendi kendime dedim ki acaba ben mi? Hoca gerçekten öğretti de ben mi hakkını yiyorum diye düşündüm. Bunu test etmek için yani 2 kere deneme hakkımız oldu işte. 2 tur döndük eğitimde. İlk eğitimde normal düzgün sürdüm. Sınavdaymışız gibi düzgün sürdüm. Ama paralel parkta geçen kaldığım şekilde park ettim ama bu sefer hani bilerek aynadan bakıyorum. Aynı şekilde fazladan açı verdim. Şey yaptım ki hani girmem zor olsun. Aynı şekilde girdim. Birebir aynı şekilde. Taklit ettim tamamen o günü. Aynı günü birebir yaşattım. Ondan sonra hoca dedi sen ne yapıyorsun? Böyle olur mu dedi. Böyle girilir mi dedi. Hocam sorun yok dedim. 2 hakkım yok mu dedim. Burada 2 alanın içinde, bu parkın içinde 2 manevra hakkım yok muydu dedim. Geçen kaldığımda öyle demiştiniz dedi. Hani o gün öğrenmiştim ya çünkü dedim. Ondan sonra hoca böyle sustu, bana baktı. Ben sana işte böyle mi öğrettim? Sen tekte gireceksin bilmem ne diyor. Beni hafif böyle çok küçük azarladı. Aha dedim tamam. Demek ki o 3 hafta ben boşuna şey yapmışım. Merhamet etmişim sana dedim. Demek ki sen böyle bir şeysin dedim. Senin amacın dedim cebine Indira Gandhi yapmak dedim. Indira Gandhi dedim yani ekmeğinin peşinde. 2500 liranın içinden kendi payını alacak. Kurs da belli bir payını alacak. Devlet zaten oradan kendi payını alıyor. Ve böyle siz düşünün, belki yüzlerce öğrenciyi bu şekilde sürekli bıraktırıp 4. ve 3. denemede ancak geçirtiyorlar ki zor, hani daha fazla biraz daha yol alım kafasındalar işte. Abi burada biraz kaba konuşacağım. Yol alım yok bilmem ne, biraz hani bazı kişiler üstlerine alınabilir. Daha önce de bu tarz bir konuşma yaptığımda linç yedim. O yüzden baştan uyarıyorum hani. Haberiniz olsun yani. Biraz yol malım olmalı, ıvır zıvırlı konuşursam kusura bakmayın. Üst mecreyler dışında yani onlarla papaz olmak istemem sonuçta. Bana bir tane zarf verdiler. Buradan gösterebiliyor mu? Buğulanıyor mu? Ha. Bu zarfın içinde üstünde bir sürü bir şey yazıyor. Altında işte bir sürü kağıt mağat var. Ondan sonra bir tane fotoğraf çekildim. Zoomlar mı? Şu. Bunu çekildim. Taşlar toplu moplu. Arkada işte yapıştırdık, bir şeyler yaptık. Bunları topladık, bir fotoğrafı çekildim. Her şey tamam. Şimdi sadece geriye randevu alıp ehliyetin bir hafta sonra gelmesini beklemek kaldı. O da şu şekilde oluyormuş. Nasıl oluyormuş? İlk önce gidiyorsunuz. Bu çok saçma bir sistem bu arada. Hayatımda gördüğüm en saçma şey. Neden ben 2 kere gitmek zorundayım? Şimdi normal şöyle, bu arada ehliyet hocası bize içeriden şöyle bir bilgi verdi. Ehliyetinizi nereden aldığınızın bir önemi varmış. Şu şekilde önemi varmış. Yani ehliyet sınavından geçtiniz ama ehliyeti gidip de İstanbul içinden bahsedeceğim. Gidip de Kağıthane'den, Gazi Osman Paşa'dan işte o taraflardan mesela almaya çalışırsanız hani çevirmede size daha böyle şey bakıyorlar mı? Çevirme olduğunda. Hani bunda bir katakulli var. Bu çok temiz değildir. Bunu iyi bakın deyip fazladan tutuyorlarmış. Ve Kağıthane mesela bu konuda dedi hoca mimli dedi. Kağıthane'den sakın gidip de almayın dedi, yakın diye dedi. Çünkü Kağıthane'de hani çok para verip de geçenler daha fazla oluyormuş.
ekstra. O yüzden polisler, trafik polisleri çevirdiğinde daha çok bakıyormuş. Kusura bakmayın. Kağıthane mimli vesaire dedi. O yüzden daha böyle nezih, bilindik yerlerden almanızı öneririm dedi. Ne bileyim Kadıköy'den alın dedi. Eyüp Sultan'dan alın dedi. Hani bu tarz yerlerden, daha güzel isimli yerlerden alın dedi. Ha eğer benim takıntım varsa dedi. Mesela ben takım tutuyorum ve takıntılı biriyim dedi. Kimliğimin üzerinde dedi, o sürücü belgemin üzerinde dedi. Mesela atıyorum dedi, İzmir'den almak istiyorsun dedi. Orada İzmir yazmasını istiyorum dedi. Öyle bir takıntın varsa dedi, İzmir'e gidersin dedi. İzmir'den alırsın dedi. İzmir'de o süreçleri halletmen gerekiyor dedi. Ondan sonra yok öyle bir takıntım yok dedim. Sadece tek takıntım dedim. İleride bir araç sahibi olursam dedim, plakasında 35 yazmasını istiyorum sadece dedim. Onun dışında hiçbir takıntım yok dedim. Hani plaka ismimi kendim ve şeyimi ayarlayayım. Onun dışında umurumda değil dedim yani. O zaman sorun değil dedi. Sadece biraz daha nezih ve güzel yerlerden alın ki çevirme veya herhangi bir yasal sorunla karşılaştığınızda sıkıntı çekmeyin. Çok fazla uğraştırmazlar dedi. Dedim Kadıköy'den alırız o zaman dedim. Sonraki ayın Eylül'den sonra Ekim'in birinde Salı günü Kadıköy'de normal sürücü belgesi randevusu aldım. Normal o belge geldikten sonra tekrar kimlik ve sürücü belgesini birleştir diye Eyüp Sultan'dan bu sefer ben, hani bana daha yakın diye öyle. Eyüp Sultan'dan randevu alacağım. Ona gideceğim. Ona gittikten ve geldikten sonra da bu sefer kimlikle sürücü belgesinin, bir an anlık Türkçesi aklıma gelmemiştir ha. Sürücü belgesini ve kimliğimin birleşmiş versiyonunu alacağım. Şunu düşündüm. Ulan zaten sıfır belge, hiçbir şeyim yok. Kimliğimle gidiyorum. Kimliğimin vereyim işte sana. Gerekli belgeleri de vereyim. Sürücü belgesiyle kimliğimi birleştirip bana geri ver. Niye şimdi ben sürücü belgesi alacağım? O bana gelecek. Ondan sonra ben tekrar sizden randevu alacağım. Sonra tekrar o gün size gideceğim. Diyeceğim ki kimliğimle sürücü belgemi birleştirmek istiyorum. Onlar birleştirip onu bana yollayacak da ölme eşeğim ölme. Bu da yine bir ayı bulur kesin. Çünkü tahmin ediyorum belgeyi yaptın. Bir hafta sonra o geldi. Sonra bir hafta o geldikten sonra hemen birkaç gün sonrasına randevu aldın. Sonra gittin. O da bir hafta sonra vesaire geldi. Bir de PTT kargoyu verirlerse abo ölme eşeğim ölme. Yandık. Çok uzun sürecek yani kısaca. Genelde uzun sürüyor. Umarım kısa sürer. Yani boşuna uğraştırıyorlar. Ve buradan şunun spoilerını vermek istiyorum. Ehliyetim geldiği için ve manuel aldığım için şöyle bir güzelliği var. Hani birçok ehliyet birden vermiş oluyor. İşte ATV'siydi, o suydu, bu suydu. Bayağı hani yanında ekstra eşantiyon gibi verdiler. Ben bunu duyunca hani biliyordum da çoğu şeyi. Çok teknik detayını bilmiyordum. Bunu öğrenince kafamda bir ampul yandı. Dedim aman Allah'ım bunu yapmam lazım dedim. Kendimce biraz daha o zaman gelsin ATV kiralayıp burada yakınlarda işte etrafta bir ormanda ATV ile bir tur yapma gibi tek başıma ilk önce bir etrafı keşfedeceğim. Onun videosunu vlog tarzında büyük ihtimal 30-35 dakika güzel böyle mükemmel bir çekimde şovlu bir video olur. Konseptli bir video ve kanalda ilk defa böyle dış çekim tarzı bir videoyu denemiş olacağım. Biraz da masraf yapmam gerek onun için. Onun dışında aynısını bir de abim ve birkaç kişiyle daha yapmayı düşünüyoruz. Hani bir de toplu bir şekilde onun da ilerleyen süreçlerde ikinci serüveni olur yani. 2 kere o tarz bir şey gelmiş olur video. Ve uzun neredeyse toplasan bayağı uzun oldu. 1 saate yakın oldu ama burada toplasan 1,5 ayın bir şeyi var. Kesinlikle Pablo Escobar girişimi gördünüz ve hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Benim neyse. Şimdi gitmeden önce bir haraç parası mı ne varmış işte onu kurs içi kendileri hallediyorlar. Onun dekontunu bana yollayacaklar. Ben de büyük ihtimal onun belgesini de buraya ekleyip ya da telefondan göstereceğim o gün hani bak yatırdık diye dekontunu haracın. Haraç deniyor değil mi lan? Doğru söylüyorum. Sanki kaba terim kullanmış gibi hissettim kendimi ama neyse umarım doğrudur. Hiçbir bilgim yoktur. Hiçbir sorumluluğu şeyi kabul etmiyorum efendim. Yakamız incedir devletimize. Arigato gozaimasu. Hadi gittim ben kaçanızı. Umarım güzel olmuştur. Uzun eğitici. Tamamen aslında burada size şey vermekten daha çok anı olsun diye yaptığım bir videoydu ve anı vesaire olsun diye yaptığım bir videoydu. O yüzden öyle yani. Anısına senin anına. Dakika bunu mu izledik lan? Hadi gittim ben. Bayağı oğlum boş yaptım ya. Neyse.